Siirt Olgunlaşma Enstitüsü olarak Hayat Boyu Öğrenme Festivali'ne coğrafi işaretli olan dokumalarımızla buradayız. Şalşepik kumaşı Siirt'in kadim dokuması olan 500 yılı aşkın varlığını sürdüren bir kumaş. Şu anda enstitümüz tarafından saf keçi kılıyla bu şekilde gördüğünüz gibi kumaş olarak dokunmakta ve moda tasarım atölyemizde, el sanatları atölyesinde ürünlere dönüştürülmektedir. Bu bizim şalşepik kumaşlarımızdan yapmış olduğumuz ürünlerimiz. Ayrıca Siirt'in yine kadim bir dokuması olan Siirt battaniyesinde de bizler tamamen mekik ve el dokuması olan ürünler yaptık. Şu karşıda görmüş olduğunuz Atatürk battaniyesi 1930 yılında bir tane battaniye esnafının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hediye ettiği ve şu anda Gazi Köşkü'nde sergilenen Atatürk battaniyesinin replika ürünüdür. Evet, dediğim gibi şu an Gazi Köşkü'nde sergileniyor olan bu Atatürk battaniyesini bizim atölyemizde, Olgunlaşma Enstitümüzde battaniye atölyesinde yeniden can buldu. Tamamen birebir aynı özellikte yeniden dokuduk. Burada alt köşede Osmanlıca Abdülhakim yazıyor. O Atatürk battaniyesini dokuyan ustanın ismi. Biz de orijinalinde herhangi bir bozukluk oluşturmadan yeniden oluşturduk. Şu anda bu ürün bir Gazi Köşkü'nde sergileniyor. Bir de enstitümüzde yeniden tamamlanmış olarak sizlere sunmak istedik. Teşekkür ederim. Diğer ürünler hakkında da bilgi alalım hemen. Burada Siirt battaniyesinden yapmış olduğumuz Siirt seccadesi var. Özel tasarım tamamen. Kur'an-ı Kerim kılıfı yine Siirt battaniyesinden. Şuradaki üründen size söz etmek istiyorum. Siirt, Tillo ilçesiyle, İbrahim Hakkı Hazretleri ile tanınan bir ilçemiz. Burada hocamın başucuna doğmayan ilk güneşi neyleyim cümlesi var. Burada İbrahim Hakkı Hazretleri hocası İsmail Fakirullah Hazretleri için yapmış olduğu bir ışık hadisesi düzeneği var. Burada ışık hadisesiyle kendisi hocasının mezarının başucuna doğan ekinoks tarihlerinde doğan ilk güneşin ışığı neredeyse bu uzak mesafeden doğan ilk güneşin ışıkları hocasının baş ucuna gelecek şekilde, mezarının baş ucuna gelecek şekilde bir düzenek inşa ediyor ve şu anda Türkiye'de ekinoks tarihlerinde bir festival olarak, etkinlik olarak o düzenekten yeniden güneşin hocanın başucuna yansıması etkinliği olarak kutlanıyor. Bu tam o zamanlarda İbrahim Hakkı Hazretleri coğrafyada astronomiyle de ilgilendiği için kendi elle yaptığı dünya haritasının seramik üzerine de işlemiş olduk. İbrahim Hakkı Hoca Hazretleri'ni bu şekilde yeniden eserleriyle herkesle buluşturmak istedik. Burada gördüğünüz de Siirt battaniyesi sadece battaniye olarak üretmiyoruz. Sadece battaniye olarak kullanmıyoruz. Aynı zamanda şu gördüğünüz bir koltuk şalı ve kırlenti olarak eşleştirdik. Bunu da bir yatak şalı ve kırlenti olarak tamamladık. Gördüğünüz bu eserlerde geleneksel motiflere yer vererek onu da hayata yeniden modern yaşama entegre ediyoruz. Yine kış aylarının vazgeçilmezi olacak şekilde kalpak, yelek şeklinde gördüğünüz gibi kürk gibi görünen ama tamamen Siirt battaniyesi olarak üretilen bir ürünümüz. Bunlar üretilirken böyle tüylü değil, tarama yöntemiyle tüylendiriliyor. Yani ilk dokunduğu zaman tamamen düz görünen kumaş tarama yöntemiyle tüylendirilerek bir kürk kıvamına geliyor. Siirt yöresi dokumalarından bir tanesi de Jirkan kilimleridir. Jirkan aşiretinin Güneydoğu'da hüküm sürdüğü Mezopotamya'da Jirkan aşiretinin hüküm sürdüğü yerlerde Jirkan kilimleri de üretilmiş. Bu gördüğünüz Sereser model kilim yine hazırlamış olduğumuz kilimlerden biri. Türkiye'de çokça Anadolu motiflerinin tamamı yurdun her yerinde kullanılıyor. Bunlar da bizim kilimlerimizde yer verdiğimiz motifler. Hocam yurt dışından da talep görüyor mu bu kilimler? Genellikle Avrupa'dan çok talep görüyor. Aslında şehrimizde eski çarşılarda genelde yabancıların ilgisini çekiyor şu anda. Sanki yabancılar bunların kıymetini şu anda daha iyi biliyor gibi görünüyor ama bizler de bunun kıymetini biliyoruz. Yabancılar gelip tamamen eski motiflerin, eskiden yer alan motiflerin hatta kullanılmış olanlarını da satın almak istiyorlar. Yani bundan 100 yıl önce 50 sene boyunca kullanılmış olan kilimleri de Siirt çarşılarında satılık olarak görebilirsiniz. Tabii ki bunlar bir yerde ya da iki yerde var. Çok da yaygın değil. Ben şalşapik ustası. 9 yıldan beridir dokumasını yapıyorum. Burada görmüş olduğunuz kumaşımız 32 santim eninde, 12,5 metre boyunda. İçerisinde hiçbir katkı madde bulundurmayan çok özel ve 12
10 aşamalı kumaştan oluşmaktadır. Kumaşımız tamamen doğal, içerisinde hiçbir katkı madde bulundurmayan bir kumaştır. Yazın serin, kışın sıcak tutmaktadır. Zararlı güneş ışınlarını da barındırmamaktadır. Bunun bir önemli noktası şu. Yakın. Bu kumaşımız diğer bez ayağı dokumalardan şöyle bir farkı var. 33 santimde 1200 ilmek var. Normal bir bez ayağında 1 metrede 700 ilmek varken bunda sadece 33 santimde 1200 ilmek var. İpi çok hassas, saf tiftikten oluştuğu için dokunması çok zordur. 33 santimden daha geniş dokunmamasının sebebi de kumaşın kalitesinin bozulmasıdır. Kumaşın üzerinde normalde 10 aşamalı olarak yapılıyor. 10 aşamalı olarak yapılan bu kumaşın çözgüsünü hazırlamak, çirişlemek, bunun kolalanması aşaması o kadar uzun ve zahmetli ki usta bunun çözgüsünü hazırlarken neredeyse 10 kilometre yol yürümekte. Yani bir kumaşın şu şekilde elimize geçmesi tam 20 günümüz, tam mesai çalışan bir ustamız 20 günde bunu oluşturabiliyor. Bunun dışında üzerinde kumaşın, size şurada göstereyim. Bu kumaşın üzerinde şu şekilde cevheriler var. Bu cevherilerin oluşmasını sağlayan şey ise bunun ayakta kaynatılmasından sonra, kaynatılıyor tencerede, kaynatıldıktan sonra elle presleniyor. Demirde tamamen merdane ile çevrilerek elle presleniyor. O pres sayesinde bu cevheriler ortaya çıkıyor ve kumaşın kalitesini de cevheriler gösteriyor. Tamamen el dokuması ve doğayla ve iklimle uyumlu bir kumaş olduğu için çok kıymetlidir. Milliyetin Müdürü Sayın Safiyettin ve kıymetli Şerafettin Efendiler, alanımızı güçlü etmişlerdir.